The Last of Us Sezon 2'nin ikinci bölümü olan Through the Valley, büyük bir bölümdür ve bu hikayenin özünü tamamen değiştirir. Bu bölüm bir video oyunundaki en şok edici anlardan birini canlandırırken, yazar Craig Mazin ve yönetmen Mark Mylod bu anı daha da dayanılmaz ve hayat değiştirici hale getirmenin bir yolunu bulurlar ki bu gerçekten bir şey ifade eder. Hayal edilebilecek en iyi şekilde ele alınan güçlü bir bölümdür, o yüzden hemen bu duygusal televizyon saatine dalalım. ABBY ve ateş böcekleri Jackson'a ulaştı. Through the Valley, Abby'nin Salt Lake City Hastanesi'nin karanlık koridorunda silahlı ve korkmuş bir şekilde, alarmlar çalarken yürümesiyle başlar. Kendisinin başka bir versiyonu birinin öldüğünden bahseder ve ilk ABBY, "Seni tanımıyorum," der. İkinci ABBY, birincisine koridorun sonundaki odaya girmemesini söyler. İlk ABBY reddettiğinde, ikincisi, "Beyni yerde," der, ancak birincisi devam eder. Birincisi odaya girdiğinde ve onun ağladığını duyduğunuzda, ikincisi de gözyaşlarına boğulur. Alarm, Abby'nin gördüğü her şeyin bir rüya olduğunu anlayana kadar neredeyse fazla yüksek sesle çalar. Jackson'ın dışındaki bir kayak kulübesinde ekibiyle birlikte uyanır. Ekip ayağa kalkmaya başladığında, Jackson'ın ışıkta ne kadar büyük göründüğüne şaşırırlar. Beklediklerinden daha büyük ve dışarıdan gelenlere karşı daha hazırlıklıdır. Özellikle de devasa kapıları, muhafızları ve birçok devriyesiyle ne kadar iyi korunduğu. Joel'i yakalamak için bir plan yapmaya çalışırken, intikam arayışında Joel'den başka kimseye zarar vermeyecekleri konusunda anlaştıklarından bahsedilir. Owen bir planın başlangıcını düşünürken, ABB'ye bir sonraki nöbeti alacağını söyler ve kara doğru yola çıkar. ABB'ye ayrıldıktan sonra, Owen planının Abby'yi eve dönmeye ikna etmek olduğunu itiraf eder, çünkü aksi takdirde hepsini öldürecektir. Jackson en kötüsüne hazırlanıyor. Ertesi gün, yılbaşı partisinden sonra 50 garajındaki yatak odasında kapının çalınmasıyla uyanır, Jesse onu devriye gezmeye almaya gelmiştir ve 50, Dina ile partide öpüştüklerini ağzından kaçırır, bu da Jesse'nin Dina'nın eski kız arkadaşını öptüğünü söyleyerek sahte bir öfkeye kapılmasına, ardından Ellie'nin bunu zaten bildiğini ve şaka yaptığını itiraf etmesine yol açar. Şehre doğru yola koyulduklarında, Jackson halkının donmuş enfekte bir grup bulunmasının ardından alarma geçtiğini ve ardından altlarından 30 tane daha enfektenin fırladığını görürler, sanki şimdi de diğer ölüleri yalıtım amaçlı kullanıyorlarmış gibi. Şimdi, kasaba halkının karın altında kaç tane enfektenin saklanabileceği hakkında hiçbir fikri yoktur. Jesse, Ellie'ye bulduğu daha zeki enfekte hakkında konseyi korkuttuğu için zor zamanlar yaşattığında, Ellie devriyesini Joel ile yapacağını söyler. Jesse bunu garip bulur. Çünkü Ellie özellikle dün geceki partideki kavgadan sonra Joel'den kaçınmaktadır. Ancak Ellie şimdi daha iyi olduklarını söyler. Ellie, kendisi ve Joel arasındaki şeylerin karmaşık olduğunu kabul eder, ancak o hala kendisidir. O hala Joel'dir ve hiçbir şey bunu değiştirmeyecektir. Ancak Jesse, Joel ve Dina'nın aslında birlikte devriyeye çıktıklarını söyler, bunun yerine Jesse ve Ellie, Maria onunla konuşmak istediği için restorana giderler. Restoranda, Tommy Jackson halkına en kötüsüne hazırlanmalarını ancak en iyisini ummalarını söylüyor. Tommy, işler ters giderse genç ve yaşlıların evlerinde sığınmaları gerektiğini, diğerlerinin ise kasabanın geri kalanını korumak için çatılara ve ikinci katlara çıkacağını ve eğer kapıda bir ihlal olursa herkesin ana caddeden uzak durması gerektiğini söylüyor. Toplantı sona erdiğinde Maria, Ellie'den Seth ile baltayı gömmesini istiyor. Seth, yılbaşı partisinde Ellie ve Dina'ya karşı homofobik bir dil kullanmıştı. Seth, Ellie'den özür diliyor ve hatasını telafi etmek için ona ve Jesse'ye biftekli sandviç veriyor ve Ellie, Jesse ile devriyeye çıkmadan önce isteksizce kabul ediyor. ABB'ye en çok nefret ettiği kişi tarafından kurtarılır. ABB'ye hala tek başına nöbettedir. Ancak soğuktan yorulmuş bir şekilde geri dönmeye hazırlanırken uzakta at sırtında 2 kişi görür. Jackson'ın ana kapısında, kar o kadar kötüleşmektedir ki telsizler bozulmaktadır. Tommy, devriyedeki herkese geri dönmeleri için haber vermek üzere bir mesaj gönderir, ancak Jesse ve Ellie çok uzaktadır ve terk edilmiş eski bir 7 ila 11'de kalmaya karar verirler. İçeride tonlarca ot bulurlar ve Jesse, bunun Eugene'in gizli saklanma yeri olduğunu söyler. Ellie, Eugene'in eski Firefly kolyesini bulur ve Jesse, Eugene'in insanları öldürmekten bıktığı için işi bıraktığını söyler. Jesse, Eugene'in Joel tarafından öldürülerek bu şekilde gitmesinin utanç verici olduğunu söyler, ancak kurtarılamazdı, bu da Eugene'in ölümünden önce enfekte olma riski altında olduğunu gösteriyor. ABB'ye, devriye gezen 2 kişiyi takip ederek dağdan aşağı iner, ancak tırmanmaya devam ederken altındaki kar kırılır ve küçük bir çığ oluşur. ABB'ye, dibe ulaştığında,
karda gömülü donmuş enfekte kişilerle çevrili olduğunu fark eder, ancak daha sonra, çok sayıda enfekte kişi yüzeye çıkıp Abby'yi kovalamaya başlayınca altlarındaki zemin kaymaya başlar. Güvenliğe ulaştığını düşündüğünde, enfekte kişilerin devirdiği zincir bağlantılı bir çitin arkasında sıkışmış halde bulur kendini, çit ile yer arasındaki birkaç santimlik boşlukta sürünerek ilerler. Dar bir şekilde kaçarken, enfekte biri onun üstüne atlar, ancak Joel tarafından kafasından vurularak kurtarılır. Joel ve ABB'ye, Dina'nın beklediği bir odaya güvenliğe ulaştıklarında, Dina Joel'e seslenir ve ABB'ye hayatını kurtaran adamın aynı zamanda son 5 yıldır öldürmek istediği adam olduğunu fark eder. Joel ve Dina enfekte olmuşlardan kaçmak için bir sonraki adımlarını bulmaya çalışırlar, ancak Jackson'a çok uzaktır. ABB'ye fırsatı değerlendirir ve arkadaşlarının yakındaki kulübede saklandıklarını ve oraya gidebileceklerini söyler. Jackson da, Joel ve Dina hariç tüm devriyeler telsizle haber vermiştir. Ellie ve Jesse 7 ila 11'de kamp kurarken, Joel ve Dina'nın hala kayıp olduğunu öğrenirler, bu yüzden kayıp çifti bulmak için ayrılarak yola çıkarlar. Jackson'dan özür dilerim, enfekteler gerçek. Joel, Dina ve ABB'ye güvenli bir yere doğru giderken, yüzlerce enfekte Jackson'a doğru yola çıkar. Kasaba olası saldırılara karşı güçlenirken, bir kişi enfekte olmuş sarmaşıkların borulara girdiğini keşfeder, tıpkı geçen bölümün sonunda gördüğümüz gibi. Kapıdaki insanlar devasa bir enfekte sürüsünün geldiğini fark ederken, kasaba hayatta kalmak için savaşmaya hazırlanır. Jackson halkı saldırganlarına karşı iyi bir mücadele verirken, bunun açıkça hazırlandıkları bir olasılık olduğu açıktır, kapıyı aşmak için gereken tek şey devasa bir şişkinliktir. Tommy bir alev makinesiyle silahlanır ve ana caddede yerini alır. Maria, çatılardan şişkin adama ateş eder ve şişkin adam ona doğru yönelir. Bunu gören Tommy şişkin adama doğru gider, dikkatini dağıtır ve şişkin adam onu kovalamaya başlar. Kaçan Tommy kendini çıkmaz bir sokakta bulur ve alev makinesindeki yakıtın son zerresini kullanır. Şişkin adamın Tommy'yi alt edeceği düşünülürken, enfekte adam tökezler ve son saniyede düşüp ölür. ABB'ye sonunda Joel ile yüzleşiyor. Abby, Joel ve Dina'yı tesise götürür ve hepsi Abby'nin arkadaşlarıyla tanışmak için içeri girerler. Joel, Jackson'a yapılan saldırıyı uzaktan izlerken, olası donma tehlikesiyle mücadele eden Dina, grubun üzerinde WLF yaması olan çantalar olduğunu fark eder. Joel, bu yeni birlikleri Jackson'a toplamaya çalışır, ancak Abby, kendisini ve ekibini Joel'e tanıtır ve her ikisinin de adını söyler, bu, tüm grubu şaşırtır. Dina ve Joel'i silah zoruyla tutarlar ve Dina'yı bir süre uyutacaklarını söylerler. Joel, gruplarının askere benzediğini söyler ve ateş böcekleri olup olmadıklarını sorar. Abby, eskiden öyle olduklarını ancak şimdi tüm ateş böceklerinin gittiğini söyler. Dina'ya onu 1 saat boyunca bayıltacak bir şey enjekte edilir ve grup Joel ile yalnız kalır. Abby, Joel'a gerçeği söylemesi için bir şans vereceğini ve eğer söylerse Dina'nın yaşamasına izin vereceğini söyler ancak potansiyel olarak Dina'yı öldürmek grubun geri kalanının kaydolduğu şey değildi. Abby, Joel'a Fireflies'ı en son ne zaman gördüğünü sorar ve o da gerçeği söyler, Salt Lake City. Joel az önce hayatını kurtardığını söyler, ABB'ye, hangi hayat, diye cevap verir ve ardından Joel'i bacağından vurur. Abby, diğerlerinden birini Joel'in bacağını turnikelemeye zorlar, böylece bu işkenceyi daha uzun sürebilir. Abby, Joel'e 18 askeri ve kafasından vurduğu silahsız bir doktoru öldürdüğünü söyler. O doktor Abby'nin babasıydı. Abby, Joel'in sebep olduğu enkazı ve babasının cesedini daha 19 yaşındayken görmüştü, Ellie'nin şu anki yaşı da aynıydı. Abby, Seattle milislerinde 5 yıldır görev aldığını ve komutanlarının kendilerine bir kurala uymalarını söylediğini söyler, kendilerini savunamayanları öldürmezler ve şu anda bu kişi Joel'dir. Abby, kim olursanız olun, herkesin, tamamen yanlış, olduğu konusunda hemfikir olduğu bazı şeyler olduğu için Joel'i öldüreceğini söyler. Abby konuşmasına devam ederken bir torba golf sopası görür ve Joel ona bunu bir an önce bitirmesini söyler. ABB'ye bir sopa alır, Joel'e aptal ihtiyar der ve öfkeyle bunun aceleye getirilemeyeceğini söyler, ardından sopayı adamın yaralı bacağına olabildiğince sert bir şekilde savurur. Joel Miller'ın ölümü. Bu arada, Ellie tesise giden at izlerini bulur ve o yöne doğru gider. Bu arada, Abby, grubun geri kalanı işlerin çok ileri gittiğini anladığında Joel'i kanlı bir şekilde dövmektedir.
Ellie dışarıda, Joel ve Dina'nın atlarını keşfeder ve çığlık ve gümleme sesleriyle tesise girer. Odaya girdiğinde, Abby'nin Joel'i ölümüne dövdüğünü görür. Ellie ateş edip dışarı çıkmaya çalışır. Ancak grup onun tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar fazladır ve onu tutarlar. Ellie, parmağını bile ona doğru hareket ettiremeyen Joel'i çağırır. Ellie, Joel'e ayağa kalkması için bağırırken, Owen Abby'ye, bitir, der. Ellie izlerken, Abby dayaktan kırılan golf sopasını alır ve Joel'i boynundan bıçaklayarak öldürür. Oyunda, ölümünden sonra Joel'in yüzünü asla görmeyiz. Burada, Abby'nin sebep olduğu vahşete ön sıradan bir koltuk kazanırız. Ellie öfkeyle çığlık atar ve burada yer alan herkesin öleceğine söz verir, ancak içlerinden biri olan Manny karnına tekme atar. Oyunda, Manny'nin darbesi Ellie'yi knockout eder, ancak bu versiyonda ekip ayrılır ve Ellie, Joel'in cansız bedenine doğru sürünür. Kırık sopayı boynundan çeker, ellerini tutar ve üzerine örtülürken hıçkırıklara boğulur. Bir babaya en yakın bildiği şeye yürek parçalayıcı bir vedadır. Bölüm sona ererken, Abby ve ekibi Seattle'a geri dönerken Jackson harabelerde yatar. Tommy ve Maria hayatta kalır, ancak şehir enfekte olmuşların ve insanların cesetleriyle kaplıdır ve binalar hala yanmaktadır. Son anlarda, Jesse'nin Abby ve Dina ile yeniden bir araya geldiğini ve üçünün Joel'in cesedini bir çarşafa sarılı ve atlarının arkasında sürüklenerek geri getirdiğini görürüz. Oyunu oynamış olanlar için, bu, dizinin nasıl ele alacağını merak ettiğimiz bir dönüm noktası. Her şeyden önce, dizi bu büyük anı daha da yürek parçalayıcı hale getiriyor. Çünkü neden olunan şiddete tanık oluyoruz ve tüm bir sezonu birlikte geçirdiğimiz bir karakter olan Joel'in artık öldüğü gerçeğiyle yaşamaya zorlanıyoruz. Jackson'ın da yeniden inşa etmeye zorlanmasıyla, bölüm 2 bu hikayeden neredeyse şaşırtıcı bir şekilde tüm umudu emmenin bir yolunu buluyor. Joel, Abby ve halkının hayatlarını mahvetti ve şimdi, hem istemeden hem de doğrudan eylemleriyle, ABB'ye iyiliği karşılıksız bırakmadı. Bu hikaye için cesur, şok edici ve neredeyse inanılmaz bir an, ancak Mazin ve MYLOD bu sekansı tam da ihtiyaç duyduğu miktarda acı ve vahşetle hayata geçiriyor. Bu andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. The Last of Us 2. sezonun yeni bölümleri pazar günleri HBO ve Max'te yayınlanacak.